hoş geldin. Bugün seninle sadece bir adımda kendimi karşımdaki nasıl değerli hissettirebilirim bunun hakkında konuşacağız. Ama öncelikle kısaca kendimden bahsetmek istiyorum. İsmim Kübra, psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü mezunuyum. Hem kendi mesleğimi yapmakta hem de çeşitli dergilerde ve kendi blogumda insanla ilgili her konuda yazılar yazmaktayım. Biraz heyecanlıyım çünkü bu benim ilk deneyimim. Eğer teknikte, arka planda ya da herhangi bir şeyde bir sorun varsa şimdiden kusura bakma. Bu konuyu seçtim. Çünkü bu konu benim de son zamanlarda çok fazla üzerine düşündüğüm bir konu. Hal böyleyken en çok bu konuda faydam olabileceğini düşündüm. Ki konuşmak ve anlatmak benim sanırım yapmaktan en çok hoşlandığım şey. Evet, muhtemelen bu başlığı birçok videoda, birçok kitapta, birçok yazıda zaten gördün. Zaten sana bununla ilgili birçok şey söylediler. Ama eminim hiçbiri sadece bir adımdan bahsetmemiştir. Ben sadece bir adımdan bahsediyorum. Biraz ironik oldu ama. Sadece bir adım. Çünkü bence aslında karşı tarafa kendimizi değerli hissetmenin tek, sağlam ve gerçek sadece bir yolu var. O da kendi kendimizi değerli hissetmek. Yani dönüp dolaşıp bir de kendini değerli hissetmenin yollarına geldik. Ama hayır, ben bugün senin beyninin farklı bir yönünü çalıştıracağım. Elbette hepimiz değerli hissetmeyi istiyoruz. Peki neden olmuyor? Neden yapamıyoruz? İşte bundan konuşacağım. Yani ilk başlığım, bir insan neden değerli hissedemez? Ya da bir insan neden değersiz hisseder ve bu devam eder? Elbette hayat şartlarından, bazı kişisel yatkınlıklardan zaman zaman hepimiz değersiz hissediyoruz. Hatta değersiz hissetmek o kadar önemli bir konu ki bilişsel davranış terapilerin bahsettiği 3 temel inançtan biri. Bunlardan üçünü sayarsak sevgisizlik, çaresizlik ve değersizlik. Ben değersizliği seçtim. Çünkü sanırım buradan başlarsak diğerlerine de yolumuz daha yakın olacak. Kedim şu an yaramazlık yapıyor. Bir yandan gözüm onda. Evet. Değerli hissetmeye gelelim. Başlığımız neydi? Neden değersiz hissediyoruz? Neden buna devam ediyoruz? Ben bunun üzerine biraz kafa yordum ve kendimce bir takım sebepler buldum. Bunlardan ilki, biraz çılgınca gelecek ama, eğer bir insan bir şeyi ihtiyacı olduğu halde, şikayetçi ve rahatsız olduğu halde değiştiremiyorsa, bir takım imkanları olmayabilir ama benim asıl altını çizeceğim şey bence bundan bir fayda sağlıyordur. Nasıl olur, nasıl olur dediğini duyar gibiyim. Olsun de ama önce bir dinle beni. Gel küçük bir senaryo yazalım. Ondan sonra bakalım sen ne düşüneceksin. Ben hem sen hem de kendim olayım. Öncelikle kendim olarak sana şunu söyleyeyim. İyi dinle. Şimdi oraya giriyorum. Senin adın Umut olsun. Evet, Umut. Umut, ben o kadar değersiz hissediyorum ki ne yapsam olmuyor. Hayatta bir yere tutunamıyorum. Hiçbir şey başaramıyorum. Ya gerçekten şuradaki taş var ya, o bile benden daha çok değerli. O kadar berbat hissediyorum ki nasıl devam edeceğim bilmiyorum. Dedim sana. Sen ne dersin? Muhtemelen şöyle dersin. Olur mu Kübra? Hiç öyle şey olur mu? Sen çok değerli bir insansın. Yaptığın iş, her şeyinle değerlisin. Ya hepimiz değerliyiz. Böyle söylediğini bir daha duymayayım. Ben de senin biraz canın sıkkın. Ya senin gibi bir insan değersiz olamaz, inan bana. Gel hadi seninle dışarı çıkalım, bir şeyler içelim, alışveriş yapalım. Bak sana çok güzel bir şey anlatacağım. Hemen keyfin yerine gelecek. Der misin? Bence dersin. Ben olsam derdim. Birçok insan der. Çünkü birisi bize değersizlik rol modeliyle geldiğinde biz ona acırız, kıyamayız ve aksini anlatmaya, onu ikna etmeye çalışırız. Bu durumda ben, yani değersizim diyen kişi ne elde etmiş olur? Birincisi karşı tarafın ilgisini, ikincisi sevgisini, birçok övgüyü ve yeni bir takım planlar, mesela işte hadi gel dışarıda eğlenelim gibi. Ne yaptı? Birçok şey elde etti. Şimdi bu davranış pekişir mi? Bence pekişir. Ben olsam benimki pekişirdi. Belki de çoktan pekişmiştir.
Şimdi dönüp baktık. Değersiz olmak bize bir takım faydalar sağlıyor olabilir. Bunu sadece bize koyalım. Şimdi neden değersiz hissederiz ve bunu devam ettiririz'in ikinci bahanesine ya da ikinci sebebine gelelim. Bahane ağzımdan kaçtı. İnsan kendini bir şeylerden muaf kılmaya çalışıyor olabilir. Nasıl mı? Bir anons duydunuz, mahallenizde bir çevre temizliği var. Herkes süpürgesini kapsın ve aşağı insin, temizlik yapacağız dediler. Sen dedin ki, ama benim süpürgem yok ki. O zaman temizlik de yapmayayım. Süpürgem yok ki, keşke olsaydı dedim. Ve temizlik yapmaktan kendimi muaf kıldım. Çünkü eğer ben gereken şeylere sahip olursam hayatta beni birçok sorumluluk bekliyor. Birçok şey yapmam gerekiyor. Mesela diyet yapmakta olan birini düşünelim. Sabah güzel bir şekilde başladı ama ikindiye doğru canı biraz çikolata istedi. Bir parça yedi. Sonra dayanamadı, tamamını yedi. Sonra da ağlamaya başladı. Ben işe yaramazın tekiyim. O kadar değersizim ki ya bir diyeti bile başaramıyorum. Gerçekten Allah beni kahretmesin diyerek iyice dibe vurdu. Sonra zaten benden bir şey olmaz, diyet falan yapamam. Benim gibi bir insan hayatta bir yere gelemez, bir şey başaramaz dedi ve birçok şey daha yedi. Ne oldu şimdi bu insan? Kendini değersiz olarak etiketledi ve diyet yapmaktan kendini muaf kıldı. Çünkü kolay olan kısım o. Çünkü kolay olan bir takım sıfatlardan kendimizi arındırıp onların gerektirdiği birçok sorumluluktan kurtulmak. Evet. Bu da ikinci benim bulduğum sebepti. Belki de değersiz olarak hayatımızı devam ettirirken bir şeylerden kendimizi muaf kılıyor olabiliriz. Çünkü gerçekten değerli olmak, değerli hissetmek yanında birçok sorumluluğu ve birçok yapılması gereken şeyleri beraberinde getiriyor. Evet. Üçüncü ve son söyleyeceğim şey. Bu da çok önemli bence. Bir insan değersiz oluşunu değiştiremiyorsa belki de yerine ne koyacağını bilmiyordur. Yani Umut, sen değersiz hissediyorsun ya şu an kendini. Peki bir anda değerli hissetmeye başlasan ne olurdu? Yerine ne koyardın? Şurada kitaplar görünüyor mu bilmiyorum. O kitaplar sizin hayatınızdaki, benim hayatımdaki herhangi değerlerden biri olsun. Duygular, anılar, yaşantılar, kişiler, mekanlar. Onlardan bir tanesi de değersizlik duygum veya fikrim olsun. Ben onu oradan çekersem ne olur? Onlar dağılır değil mi? Çok klişe ama çok seviyorum. Evren boşluk kabul etmez. Ben o kitabı oradan çekersem yerine başka bir kitap koymam gerekir. Tamam, ben artık değersiz biri olmayacağım da nasıl biri olacağım? Yani şöyle düşünün. Yıllardır kullandığınız bir yol var. Yıkık dökük, tozlu, taşlı, virajlı, uzun da bir yol. Eski, yolda su yok, petrol ofisi yok, hiçbir şey yok. Duydunuz ki yeni bir yol yapılmış. 2 kilometre uzaklıkta. Çok güzel böyle virajsız, asfalt, her taraf dinlenme tesisleri, mükemmel. Ama o yolu bilmiyorsunuz ki. Bilinmeyen şey, yeni şey her zaman biraz korkutur insanı. Çünkü alıştığın, bildiğin, hatta ezbere bildiğin bir benlik imajın vardır zaten senin. Onu değiştirmek, bu şuna benzer. Bir evi düşünün. Bu evle ilgili birçok şeyi değiştirebilirsiniz. Duvarın rengini, içindeki koltukları, kapısını, fayanslarını, laminantını, birçok şeyi. Hatta duvarını kırdırıp bir odayı daha da büyütebilirsiniz. Ya da balkonu içeri alabilirsiniz. Birçok şey. Peki bu evin sütunlarını, temellerini, bunları değiştirmek kolay mı? Bazen o eve yeni bir kat bile çıkarsın ama o sütununu, o temelini değiştirmek demek, o eve yeniden yapmak demektir. Neden iş bu kadar ciddi biliyor musunuz? Çünkü kendinizle ilgili değerlilik ve değersizlik imajı daha biz doğmadan belirginleşmeye başladı. Nasıl mı? Bizi hangi kalıtsal özellikler ve hangi çevre var etti? Oluşturdu, şekillendirdi? Ailemiz. Yani aslında anne babamızın kişisel özellikleri, imkanları, yaşadığımız çevre derken birçok şey zaten kendi şemalarımızı
daha biz doğmadan beslemeye başladı. Kökler bu kadar derine uzanıyorken bu konuda bir değişim yapmak sizce bir adımda diye başlayan videodaki 10-15 dakikalık bir sürede olabilecek bir şey mi? Hayır, iş çok ciddi. Ama zaten bu sadece sizi güdülemek için, seni güdülemek için. Bu sadece dokunmak için. Gerisi sende. Çünkü direksiyonda sen varsın. Evet, bunlar bahsettiğimiz bir takım sebeplerdi. Artırabilirsin. Hatta aklına bir şey gelirse bana da yazabilirsin. Çok mutlu olurum. Peki, asıl konuya gelelim. Tamam, bunlar sebepler. Peki nasıl daha değerli hissedeceğim? Nasıl olacak bu iş? Kolay mı? Zor mu? Olur mu? Olmaz mı? Şimdi ben sana bununla ilgili bir takım şeyler sıralayabilirim. Bir defteri aç, kendinin değerli hissettiğin yönlerini yaz diyebilirim. Peki eğer böyle yaparsam bunu sana söylemiş kaçıncı kişi olurum? Sen zaten bunu denemişsindir. Peki niye hala buradasın? Niye bu videoya ihtiyacım var? Ben sana söyleyeyim. Eğer ben bu videoda konuşma yapan kişi olarak senin değerli olduğuna inanıyorsam, senin özel olduğuna da inanıyorumdur. Ben nasıl özel olduğunu düşündüğüm birine, daha onu hiç tanımadan, genel geçer bir takım şeyler söyleyip onu yeniden umutsuzluğa sürükleyebilirim ki. Seni tanıyor olsaydım işin daha kolay olurdu. Ama ben seni tanımıyorum. Kendi hayatının uzmanı sensin. O yüzden sen söyle. Eğer sen değerli olduğunu fark etseydin, yarın sabah nasıl uyanırdın? Nasıl kahvaltı yapardın? Nasıl işe giderdin? İnsanlarla nasıl konuşurdun? Neler söylerdin? Hangi şeylere susar, hangi şeylere öfkelenirdin? Somut şeylerden bahsediyorum. Mutlu olmak, iyi hissetmek değil kastettiğim. Değerli olduğunu fark etsen neyi değiştirirdin? İşte bunları yaz o deftere. Çünkü senin formülün bu. Sen hem kaynağı hem havzası kendisi olan bir susun. Bütün çözümlerin sende uyuyor. Bütün sorunların gibi. Hangisini uyandırdığın, hangisini konuşturduğunla ilgili aslında mesele. Farz et ki sen bir bahçesin, içinde bir sürü çiçek var. Suyu hangi çiçeklere veriyorsun? Güzel kokulu olanlara mı, kötü kokulu olanlara mı? Aklını ne meşgul ediyor? İnsanlara ne sunuyorsun? Aynaya bakınca ilk ne görüyorsun? İşte bak, her şeyin başında sen varsın. Her şey senden başlıyor ve sende bitecek. O yüzden eğer asıl derdin değerli hissetmekse onu cepte bil. Zaten değerlisin. Sadece değerli bir insan nasıl olur? Eğer ben değerli biri olsaydım ne farklı olurdu? Bu konu üstünde çalışman gerekiyor. Eğer bu konuda senin zihninde yeni bir sayfa açabildiysem durma. Hadi kalk ayağa. Evet kalk, video bitmek üzere zaten. O sayfayı değerli birinin yapması gerekenlerle doldur. En basitinden başla. Yapamazsan canın sağ olsun. Zaten hepimiz doğduğumuz an değerliyiz. Öldüğümüz anda öyleyiz. Sadece içimizde belli başlı değerlerin yerine toplumun bize verdiği, yaşam şartlarının bize verdiği yeni değerleri koyuyoruz. Ne gibi? İyi görünmek, zayıf olmak, sağlıklı olmak, iyi bir çalışmak, eşini bulmak, atanmak, anne olmak, iyi bir araba sürmek gibi. Tamam, ben de bunların bir parçasıyım. Senin gibi, herkes gibi. Ama toplumun verdiği bu değer yarışında koşarken düşersen eğer dizini sıvazla, ayağa kalk ve canım sağ olsun de. Ben değersizim deme. Sen değerlisin. Bunları laf olsun diye demiyorum. Bunu sen de hissediyorsun. Çünkü ben aslında hem seninle oturup şu an kendimi dinliyorum hem de sana bunları söylüyorum. Değerliyiz. Bu bizim sahnemiz. Bu bizim müzikalimiz. İstediğin müziği söyle. Hayatının en güzel rolünü yap, kendin ol. Buna kim hayır diyebilir, kim karşı gelebilir ki senden başka? Unutma, direksiyonda sen varsın. Kendine çok iyi bak. Seninle daha fazla sohbet etmek istiyorum. Eğer bu konuda fikrin varsa mutlaka yorum olarak yaz. Mutlaka bana bildir. Gerçekten bunun için çok heyecanlıyım. Konuşmak istediğim kadar çok şey var ki. Kendine çok iyi bak. Unutma. Sen değerli biri olduğunu fark ettin.
ve şu an kalktığında artık ona göre davran. Görüşmek üzere.